Kızılcık Şerbeti yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Sezonun final bölümüne sadece 3 bölüm kalmışken senaryo ekibi tansiyonu zirveye taşımakta kararlı. Hem duygusal hem de gerilim dolu sahnelerle örülü yeni bölüm izleyicileri ekran başına kilitlemeye aday. Son dönemde diziden ayrılan bazı karakterlerin vedaları izleyiciye tam olarak mantıklı gelmese de bu ani ayrılıkların hikayeyi daha hareketli ve sürükleyici bir hale getirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü her veda yeni gelişmenin ve yeni çatışmaların kapısını aralıyor. Özellikle sezon finaline yaklaşırken temponun düşmesini kimse istemez. O yüzden bu tarz hamleleri belli bir noktaya kadar anlayışla karşılamak mümkün. Fakat bu noktada birçok izleyicinin ortak bir serzenişi var. Kızılcık Şerbeti artık eski tadında değil. Gerek senaryodaki karakter değişimleri, gerekse olayların ilerleyiş biçimi dizinin ilk sezonlarındaki ruhundan uzaklaşmasına neden oldu. İzleyici başlarda duygusal yoğunluğu ve toplumsal konularla harmanlanan o güçlü yapının tekrar geri gelmesini istiyor. Karakterlerin kararları daha tutarlı, ilişkiler daha derin, olaylar daha inandırıcı olmalı. Eğer siz de dizinin ilk bölümlerdeki gibi olmasını isteyenlerdenseniz videomuzu beğenerek bu görüşe destek verebilirsiniz. Böylece biz de ne kadar çok kişi bu görüşte bunu daha net görebiliriz. Yeni bölümün bu bağlamda bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü kalan bölümler sezon finali öncesi büyük yüzleşmelere, hesaplaşmalara ve taşların yerinden oynamasına sebep olacak. Karakterler arasındaki ilişkiler derinleşecek. Uzun zamandır üzeri örtülü olan sırlar ortaya çıkacak ve nihayet bazı kişiler hak ettiğiyle yüzleşecek. Merakla beklenen bu gelişmeler umarız dizinin tekrar ilk sezonlarındaki gücüne dönmesini sağlar. O zaman fazla vakit kaybetmeden analiz videomuza geçiş yapalım. Nursema Işıl'a karşı içten içe büyük bir öfke besliyor ve artık onun maskesinin düşmesine an meselesi gözüyle bakıyor. Ancak Nursema'nın planladığı adımlardan önce davranan Işıl oldukça akıllı bir hamle yaparak Nursema'yı köşeye sıkıştırmayı başaracak. Bu hamle Nursema'nın ailesiyle olan bağlarını daha da zayıflatacak. Zaten gerilim dolu bir ortamda Nursema için destek göreceği bir alan kalmadığı gibi giderek yalnızlaşmaya başlayacak. Kendisini yalnız hissettikçe çevresindeki herkese karşı daha sert bir tutum sergilemesi de kaçınılmaz hale gelecek. Bu yalnızlaşma süreci sadece ailesiyle değil, aynı zamanda evliliğinde de ciddi çatlaklar oluşturmaya başlayacak. Firaz, Ünal evinde huzurlu olmadığını açıkça belli etmeye başlayacak. Bu durumda kendini sıkışmış hisseden Firaz, Nursema ile birlikte kendi evlerine geçmeyi teklif edecek. Ancak Nursema inatçı karakteri ve içinde bulunduğu ruh hali sebebiyle bu fikre sert bir tepki verebilir. Kendi ailesiyle arasındaki sorunlara rağmen bulunduğu yeri terk etmemekte ısrarcı olacak. Bu durum Firaz'la arasındaki gerilimi iyice tırmandıracak. Firaz'ın bu çıkmaza daha fazla katlanamayacağı aşikar. Bu nedenle büyük ihtimalle valizini toparlayıp annesinin yanına, yani kendi evine geri dönecek. Evliliklerinde karşılıklı anlayış ve destek yerine kırgınlıkların ve resleşmelerin ön planda olması bu beraberliği hızla yıpratacak. Nursema ve Firaz'ın evliliği şu an için yokuş aşağı bir yol izliyor. Ömer ve Kıvılcım'ın büyük bir heyecanla gittikleri nikah tazeleme gününde yaşanan beklenmedik gelişme dizide adeta duygusal bir deprem etkisi yaratacak. Tam her şey yoluna girmişken, aileler bir araya gelip geçmişin yaralarını bir nebze de olsa sarmışken, Metehan'ın uğradığı saldırı bütün dengeleri alt üst edecek. Özellikle Ömer ve Leman yaşananlardan çok etkilenecek. Ömer bu durumda büyük bir çöküş yaşarken, Leman da evladının başına gelen bu acı olayla büyük bir yıkım yaşayacak. Bu sahnelerde karakterlerin yaşadığı üzüntü seyirciye çok net geçecek gibi görünüyor. Metehan'ın dizden ayrılacağı artık neredeyse netleşti. Ancak bu ayrılığın nasıl gerçekleşeceği hala belirsizliğini koruyor. Fragmanlardan ve bölüm özetlerinden anlaşıldığı kadarıyla Metehan saldırının hemen ardından hastaneye kaldırılacak ve sağlık durumu bir süreliğine kritik olacak. Ancak bu durum kalıcı bir veda mı olacak yoksa sadece geçici bir ayrılığın başlangıcı mı? Bu sorunun cevabı henüz net değil. Yapımın buradan doğrudan bir veda sahnesi yerine daha kontrollü bir geçiş tercih etmesi mantıklı adım olacaktır. Metehan'ın sahnelerinde ilk etapta yaşadığı sağlık sorunu sonrası durumun toparlanacağını ve hastaneden çıkabileceği ihtimal yüksek. Bu da karakterin hayatını kaybederek diziden ayrılması yerine
başka bir sebeple sahneden çekileceğini düşündürüyor. Bu sebepler arasında en çok konuşulan ihtimalse yurt dışına gitmesi. Bu tarz bir ayrılık hem karakterin gelecekte diziye dönme ihtimalini açık bırakır hem de seyirciye ağır bir duygusal yük yüklemeden geçiş yapmasını sağlar. Umarız dizi bu ayrılığı dramatik bir cenaze sahnesiyle yapmaz. Çünkü bu sezon zaten birçok izleyici duygusal anlamda yıpranmış durumda. Meta'nın ayrılığında daha ılımlı bir zemin hazırlanması hem karakterin anısını diri tutar hem de izleyiciye biraz olsun nefes aldırır. Önümüzdeki bölümde bu konuda netlik kazanacak gelişmeleri hep birlikte izleyip göreceğiz. Ancak şimdilik görünen o ki yapım bu ayrılığı zamana yayarak daha yumuşak bir geçiş sunmak istiyor. Mary'i Ünal ailesinin hayatından tamamen çıkarmaya kararlı olan Işıl bu amaç uğruna yeni bir plan devreye sokacak. Hedefini bu kez doğrudan Mary olarak belirleyen Işıl oldukça stratejik bir yol izleyerek önce Nilay'ı etkisi altına alacak. Nilay'ı Mustafa ve Mary arasındaki ilişkiye dair kuşkularla dolduracak. Kafasına girip sürekli temkinler verecek gibi duruyor. Nilay farkında olmadan Işıl'ın oyununa gelecek ve Işıl'ın söyledikleriyle hareket etmeye başlayacak. Böylece Işıl'ın kurduğu plan adım adım işlemeye başlıyor. Işıl sadece Nilay'ı değil, Mustafa'yı da bir şekilde kendi yönüne çekmeyi başaracak. Mustafa'ya küçük ama etkili bir dokunuşla Mary'e karşı şüphe ve güvensizlik tohumları eker. Zamanla bu durum Mustafa'nın da Mary'e olan bakışlarını değiştirir. Sonuç olarak Mary kendini bir anda büyük bir suçlamanın, daha doğrusu ağır bir iftiranın ortasında bulur. Sessiz, sakin, kimseyle derdi olmayan Mary, içine çekildiği bu haksız durum karşısında adeta yıkılır. Yeni bölümün final sahnesinde ise Mary'nin bu yaşananlara artık daha fazla dayanamayacağına tanık olacağız. Kendisine yapılan bu büyük haksızlık karşısında sessizliğini bozmayacak. Ama bu kez suskunluğu bir veda anlamı taşıyacak. Hayal kırıklığı, kırgınlık ve derin bir üzüntüyle valizini toparlayacak ve Ünal ailesinin evinden ayrılacak. Bu sefer Mary'nin geri dönüşü mümkün görünmüyor. Mary karakteriyle artık vedalaşmaya hazırlanıyoruz. Mary'nin gidişi evde derin izler bırakacak. En çok etkilenen isimlerden biri de şüphesiz Mustafa olacak. İlk etapta olayların farkında olmayan, yönlendirmelerle hareket eden Mustafa, çok geçmeden yaptığı büyük hatayı fark edecek. İçini kemiren vicdan azabı Mustafa'yı rahat bırakmayacak. Gerçeği fark ettiğinde ise iş işten geçmiş olacak. Işıl evde hakimiyet kurmaya başlasa da onun sonu da çok yakında. Işıl için veda vaktinin sezon finalinde olacağını düşünüyorum. Sezon finalinde tüm saklı sırlar ortaya çıkacak. Abdullah bu durumda en çok yara alan kişi olabilir. Abdullah'ın vicdan muhasebesi hem yeni sezona hem de dizinin gidişatına damga vuracak.